karşılaşabilecek sorun belki çok fazla enjeksiyon edilmesi, yani doz aşımı olabilir ve hangi derinliğe enjekte edildiğine çok dikkat edilmesi gerekiyor. LT ürünlerimiz aslında her ihtiyaca cevap verebilen, enjeksiyonu son derece kolay olan ve her türlü tedavide rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Ve bizim ürünlerimiz oftalmolojik operasyonlarda da kullanıldığı için son derece yüksek kaliteli ürünler. Bütün amelyan hyaluronik asit jelleri çok yüksek oranda saflaştırılmıştır. Son derece kaliteli ürünlerdir. Teşekkür ediyorum nazik ilginiz için. Thank you for translation. Sure. You did a very good job, sir. Marie now places what you. Yeah, I know. Do you need the lights or? No, I don't need the lights. Kapatabilir miyiz ışığı? Do I need a mic? I don't think I need a mic. What do you need? A microphone here. No, no. Kapatırsa ama kamera çekimi zorlaşır biraz. Çok karanlık olur. Azaltılmıyor. Kamerayı portremi çekemiyor musunuz? Çok zor olur. 1,5-2 saat. Uzaktan hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi yanaştıracak onu komple. Şöyle. Shall we take out the light? Down the light so you see, because this is not You good. want to have a microphone? You understand her? Okay. I think we need to maybe 25 Evet, take away the translate slides. istiyoruz. No, it's better. Şu anda yeni bir şey söylüyorum. Şunları dolduralım. Şurada gelsin. Doldurmadık ama bunu araştırma amaçlı kullanmak istiyorlar. Yani o yüzden. En son veririz. Okay. Welcome and thank you very much, Dr. Kreiner, for this presentation with the product line. We will have a workshop now. Do everybody understands English? You need to translate. Herkes İngilizce. Yeah. It's a pleasure for me. Bir de Türkçe'ye çevirelim. Çevirelim ben. It's a pleasure for me to be here and share my clinical experience with you tonight. We will work hard and I would like you to be with me and ask me questions when I'm injecting, because I can do that. I have injected a mammalian product line for over 6 years. Bu akşam sizlerle burada olmaktan ve tecrübemi sizlerle paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle söylemek istiyorum. Son derece interaktif bir çalışma olmasını rica edeceğim. Her türlü sorunuzu bana istediğiniz zaman yönlendirebilirsiniz. Bir yandan enjeksiyon yapıp bir yandan sorularınızı dinleyip cevap verebilirim. 6 senedir amelyan ürünlerini kullanıyorum. And I also been doing the trials, the clinical studies for the product. Ve klinik araştırmalarda da, yani ürünün klinik araştırma fazında da görev aldım. And I'm the person who made the dose regime for all of you, the doctors, how to follow the dose regime with all the products, because it's very important with this mammalian product. Dozaj rejimini de hazırlayan uzman hekim benim. Hangi ilacın, hangi ürünün hangi dozda kullanılması gerektiğini bu klinik çalışmalar sırasında belirledim. Before we start, I would say I'm from Sweden and I've been injecting a lot of Restylane products. And what I saw when I started with the mammalian was that I needed really 30 and 40% less of volume of each indication. Uzun zamandır Restylane ürünleri kullanıyordum ve İsveç'te uygulamaları yaptığımı söyleyebilirim. Amelyan ürünlerini kullanmaya başladıktan sonra şunu fark ettim ki %30, %40 oranında daha az ürün enjekte ederek aynı etkiyi sağlayabiliyorum. I have a vision, I have a philosophy. I want to give the patient what she needs and ask for. And I would like to give her a pleasant memory experience of the treatment. So I'm always using anesthesia. Benim şöyle bir felsefem var. Hastalarımı mutlu etmek istiyorum. Yani onların elde etmek istedikleri etkiyi yaratmak istiyorum ama bunu yaparken onların acı
çekmelerini istemiyorum. O yüzden mutlaka her zaman anestezi kullanıyorum. So this is the way I'm working, and I always take the patients back after 2 weeks. I take photos before and photos directly after. Hasta bana ilk geldiğinde öncesi ve sonrasını karşılaştırma yapabilmek için fotoğrafını çekiyorum. Daha sonra uygulama sonrasında hemen fotoğrafını çekiyorum ve 2 hafta sonra tekrar kontrole çağırıyorum. Yine fotoğrafını çekiyorum. And when I have a patient who is asking me, because she knows already what she wants and what she would like to have, I never say what she needs to do. Bir hastam bana geldiğinde her zaman ne yapılmasını istediğini soruyorum. Bana sormasını istemiyorum. Yani kendisinin bilerek gelmesini istiyorum. I don't want to sell the treatments for the patient. Çünkü ben hastaya bu ürünleri, bu tedavileri satmak için burada değilim. Onun istediği uygulamayı yapmak için buradayım. So here we have a lady, Yener. Yener. No, İnce. Gigi. Okay. İnci. And she had never been injected by me. I was here in December last year, and she wanted to have some more volume from her zigomo and the nasolabial. Nasolabial ve zigomo bölgesinde biraz daha hacim yaratmak istiyor İnce Hanım. And when I am doing an analyzing of the patient, I'm not only looking or focusing on her lines, folds, and zigomo. I look always how she looks like in the profile. Ben hastalarım üzerinde çalışırken profilden görüntülerinin nasıl olduğunu da dikkate alırım. How is her bone structure, nose, concerned with the chin? Yüzünün genel kemik yapısı, burnun çeneyle olan orantısı. And here you can see that the line is going very nicely to the nose. It's a little bit, the angle from the nose to the chin is a little bit not so strict. I mean, she could also have a little bit maybe of the implant of the chin, just a little bit. But what I see here, she's very flat on her zigomo. Bu zigomo bölgesinde son derece basık olduğunu görüyorum. So she has a concave, the face is a little bit like that. So I want to build it up with some volume of the product that calls the Median 3 Expert. Burundan çeneye doğru hareket ettirdiğimizde bir konkav görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden buraları biraz doldurduğumda o görüntü daha az dikkat çeker bir hale gelecek. And I have a special technique when I'm doing the zigomo, also when I'm doing the bone structure, but I will show you now what I'm doing, and it's very important to have the right. I don't have a marking pen, but I always mark the same line, so I never go under this line with the product. I also always have to put it a little bit higher because of the gravity, the can goes down, and never do the massage after all. So it's very important to always have some drawings so you know where you have to make the implant. Şimdi yanımda marker kalemim yok, ancak bu uygulamalarda mutlaka bir çizgi çiziyorum hastanın yüzüne ve enjeksiyonu her zaman bu çizginin altında kalacak şekilde yapıyorum. Ama çok da aşağıda değil, çünkü yer çekimiyle zaten bu implant zamanla aşağı doğru inecek. O yüzden biraz yukarıya enjekte ediyorum. Thank you so much. Are you agreeing with the treatment plan that I will do on her? Are you agreeing with me? Benimle aynı fikirde misiniz bu hastaya yapacağım uygulama konusunda? I'm not making it very complicated. I try just to make it easy because I believe in easy injections. Also, I know that we have some problems with the side effect and after injection with hyaluronic acid. And I believe in one thing that is extremely important, and that is to have a very simple injecting technique. Bence burada en önemli nokta son derece basit bir enjeksiyon yönteminin kullanılması.
Çünkü ben ortaya çıkabilecek olan yan etkileri de biliyorum hyaluronik asit enjeksiyonlarında. Bunlardan mümkün olduğunca uzak kalmak için basit tutuyorum yapacağım enjeksiyonları. And what I will, now I will inject her with the, you see she doesn't really, she didn't feel this. I will do the intraorbital block because I know that many doctors are saying that with the blend cannula, what I'm using always, it doesn't feel anything, but it does, okay? So I will make the anesthesia now. Now I'm just touching the nerve. I see that she is reacting a little bit. And even when I'm injecting with the lidocaine, I do it very slowly. Lidocain enjeksiyonunu yaptım çok yavaş bir şekilde. Her zaman mutlaka bu bölgeyi uyuşturuyorum. Çünkü bazı hekimler kullanmış olduğumuz ucu keskin olmayan kanüllerin can yakmadığını söylüyor ama ben denedim biliyorum canı yanıyor insanın. Onun için mutlaka ağız içine enjeksiyon yapıyorum. And also to wait a little bit with the effect, not make it too fast. And I am injecting 1.5 on each side of the lidocaine without adrenaline. İçinde adrenalin bulunmayan bir enjeksiyon yaptım. Her iki tarafa da 1,5 mililitre enjekte ettim. Because I'm using, I prefer to use without adrenaline because the effect of the anesthesia is about 30-35 minutes. So the patients can go away really without any disturb of the anesthesia. Ben anestezinin etkisinin 30-35 dakika sürmesini yeterli buluyorum. Yani anestezinin etkisinden bir an önce çıkmak istiyor hasta. O yüzden bu türden bir anestezi ilacını tercih ediyorum. Of the anesthesia? 1.5, but I not injected already there. I didn't inject that filler. No, Lidocaine, 1.5 each side. Okay, so when you're doing the deep infiltration, I'm using a blend cannula with 22 gauge, 70 millimeter long. 20'lik ve 17 santim uzunluğunda bir kanül kullanacağım. It's extremely important to make the skin clean, not only where I go in with the needle, but also in this area because it's very important to work septic. Don't have any bacteria into the deep tissue, not even the superficial, of course. So if you see here, I'm really making a good desinfection of the skin and the tissue. Are you okay? Uygulamaya başlamadan önce buradaki cildin tamamen dezenfekte edilmiş olmasını sağlıyorum. Çünkü daha derin cilt tabakalarına hiçbir şekilde bir bakteri taşımak istemiyorum. So this is the long needle, the cannula. Uzun kanülü kullanacağım. It's flexible. Bakın esnek. And I never touch the cannula with the gauze or with my hands. Sargı bezi ya da elimle hiçbir zaman kanülün ucuna dokunmuyorum. Why I was painting out these lines because orbital, the frame, I don't want to go up there. Bu çizgileri çizdim çünkü orbital frame'in üst kısmına doğru bir enjeksiyon yapmak istemiyorum. And I'm planning here because it's the first time she's injected to implant 1 ml of each side. İlk implantasyon olacağı için hastanın her iki tarafa da 1 mililitrelik enjeksiyon yapacağım. And what I'm doing, I went going very and height up the needle, so I have a good entrance. Go up, you see no bleeding. İyi bir giriş yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir kanama olmadı. And this is the Median 3 expert. Bu ameliyat 3 expert ürünü. When I'm doing injection, I'm planning not to go in and out and in and out. I just get the needle, the cannula in, and then I'm injecting very slowly. So I clean here. Kanülü bir kez içeri sokuyorum. Yani girip çıkmak istemiyorum defalarca. O yüzden çok iyi bir planlama yapıyorum. Stretching the skin so I have the opening nicely, and this can be a little bit painful, but here I am. And you see her eyes, they're okay. Deriyi geriyorum daha iyi bir giriş yapabilmek için. Biraz canı yanabilir hastanın ama I work safe, so I aspirate. You know, this is a blend cannula, so I cannot
destroy and go into any vessels or make the nerve. Bu keskin bir kanülla değil, o yüzden herhangi bir şekilde sinirlere zarar vermemek veya başka dokulara zarar vermek mümkün değil. And now I'm feeling the top of the cannula, so I know exactly where I'm putting in the implant. Kanülün ucunu elimle hissedebiliyorum. Yani implantı nereye yerleştirdiğimi elimle dokunarak hissedebiliyorum. And you see, oh, I'm just injecting, I'm feeling, now I have injected 0.2, and I know myself because I tried this on myself 2 months ago. I did it myself, and it's a little bit painful when you're injecting the implants. It's like a burning sensation, so please inject slowly. 2 ay önce kendime uyguladım bunu. O yüzden biraz canım yandı. Canını yakabiliriz yani hastaların. O yüzden çok çok yavaş enjekte etmemiz gerekir. Yeah, you could also have your finger, just you feel now, I feel the implants coming very nicely. Hafif bir yanma etkisi olabilir. Şimdi elimle yumuşakça dokunarak buradaki implantı hissediyorum. And you can see now it start to fill up. And doldurmaya başladı. The patient is completely without any pain. Ve hasta hiçbir acı hissetmiyor. Görüyor musunuz bir acı? So you see, I'm not going in and out. I'm planning the amount of product I feel where I have the end of the cannula. Bakın kanülün ucunu hissediyorum. Defalarca girip çıkmıyorum bu bölgeye. Tek bir nokta atışıyla planladığım enjeksiyonu gerçekleştiriyorum. And now I have about 0.4 left, and I want to make the most of the volume in this area. Not that I'm making a golf ball, but I want to have more lifting here. Bu bölgede daha çok kaldırma etkisi yaratmak istiyorum. And you see, she's very relaxed. Bakın hastamız son derece rahat. So, ready there. Just one, you three. When I have finished this side, I injected 1 ml. 1 mililitre enjekte ettim. And the thing is, you saw the lady. Now I want to introduce you a new product that we can give you. It's a cold mask, and I would like now that my assistant Sonia will prepare the mask for me. So when I injected one side, I put immediately the mask on, and this is a new product we have that Dr. Kreiner invented here. So, Bir taraftaki enjeksiyonu tamamladıktan sonra Dr. Kreiner'in yeni buluşu bir maske var. Enjeksiyonun hemen arkasından bu maskeyi uyguluyoruz. So, can you tell us a little bit about that, please? Bu tamamen bitkisel bir karışım ama içinde mentol yok. Hem anestezi etkisi var hem de rahatlatma ve ferahlatma etkisi var. So, my philosophy and what I've seen also the post-treatment effect, make it very slowly, make it easy, plan the incision, plan where you are going, not go out and then in again and out. You don't need to do that, just planning. İmplantasyon sonrası yan etkileri azaltmanın en iyi yolu iyi bir planlama yapmaktır. Yani defalarca iğneyle bir yere giriş çıkış yapmak buradaki yan etkilerin daha çok ortaya çıkmasına sebep olacaktır. O yüzden tek bir nokta atışıyla istediğimiz sonucu elde etmek önemli. So you see what I'm doing? I'm just taking up tissue, go out. You see no bleeding. Bakın yine hiçbir kanama yok. Stretching the skin. Can I have a dry Aynı arm, şekilde deriyi geriyorum. Daha rahat bir giriş and you see how I'm yapabilmek holding the için. syringe. I'm not holding like this when I'm doing the Bakın entrance of the şurada cannula. nasıl tutuyorum. I hold this grip, okay? The guards, please. It's much easier to introduce the cannula in this way. Kanülü bu şekilde deriye sokmak daha kolay oluyor. Daha güçlü bir şekilde tutabiliyorsunuz iğneyi. I prefer to make it in one step when I'm going in, not like
small step. Make it just, tell the patient you will feel it a bit down, and then you are in. And exactly the same I do here. I hold my finger here, and I'm injecting. Now she's feeling the burning sensation. I Şimdi stop. hasta yavaş yavaş o yanma hissine kapılmaya başladı. Çok çok yavaş enjekte ediyorum. And I am planning, I know exactly what I injected in this area. And then Buraya ne kadar enjekte ettiğimi tam olarak biliyorum. and then I'm going out. And you can feel she's, you know, a little bit now she feel more on this side, but I take it very slowly. Çok yavaş hareket ediyorum. Bu hastanın bu tarafta biraz acı hissettiğini görebiliyorum. And she was a little bit asymmetric on this side, so I inject. She had less fat on this side, so I will inject a little bit less, like 0.7. Burada ufak bir asimetri vardı hastamızın yüzünde. Diğer taraftan daha fazla bir yağ vardı. O yüzden buraya 1 mililitre değil 0.7 mililitre enjekte ediyorum. Now I'm 0.6. I will soon end the injections. So, you see here, and I think it's very important to document with nice photos before you start to inject, so you really see also afterwards for your sake and also for the patients. Alcohol, please. Marie, what was the depth of the injection? It's not okay. Very good question. I never inject under the muscle. I just go in. Hiçbir zaman kasın altına enjeksiyon yapmıyorum. Because if I go under the muscle, I need more volume to lift it up. Çünkü kasın altına enjekte ettiğimde daha çok hacme ihtiyacım var yukarı doğru kaldırma efekti için. So it's just over the smiles. Yeah. Now I have to inject the nasolabial, so we can wait with the mask, okay? So Emelian 2. So what you also can do, now you can see she's more full, and when I take the pictures, I always take them like that, Bakın side. şimdi burası daha dolgun görünüyor. Can I have now? We go further. What you also can do here, you can turn the cannula and go down and inject with the same cannula on the nasolabial. Yine aynı kanülü kullanarak aşağıya doğru bir enjeksiyon yapılabilir. But if you see her, she doesn't have so much fold. Have you seen that? Ancak bakın hastanın burada bir katı yok. She has more like a line. Daha çok bir çizgi bu, bir kat değil. And when you saw the picture from the last patient, the patient, the woman with very little atrophy, and I did a sigmoid, and then after 2 weeks time I did a nasolabial, 2 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml. So when you have a patient with very deep folds, like sausages, you have to do the zygomaticus before to lift the folds up, and then injecting the nasolabial on the touch-up. Eğer hastamızda çok derin katlar ortaya çıkmışsa bu tedaviyi bir kere de uygulamamız mümkün olmaz. Ben bu tip hastalarda 2-3 uygulamada istenilen etkiyi yaratıyorum. And you see here when she's smiling, Gülümseyin she has more lütfen. volume now. Bakın daha çok hacim var yüzünde. So I don't need so much volume in this area on her. Bu bölgede daha çok hacme ihtiyaç duymuyorum. When I'm doing the nasolabial, I always aspirate, check that I'm not in a vessel, because I'm afraid to have an entrance in a vessel and I will have maybe a necrosis on the nose. Enjeksiyon sırasında her zaman aspirasyon yapıyorum. Güvenli bir enjeksiyon sağlamak için. Hiçbir şekilde sinire zarar vermek istemiyorum. So I prefer to do that for the security, for the safety for the patients, okay? So this is a Melian 2 LT, a monophasic product. Burada monofazik bir ürün kullandım. Amelian 2 LT. And when I am injecting, I'm planning with the length of the needle. And I know exactly the amount I have to inject
in every area, because I don't want to go back and make forward and back and forward and canneling. You know, I want to make it simple. Son derece basit So you ve see, tek I am atışlı planning. girişler yapıyorum. Önceden yaptığım planlama son derece önemli. And to check really where you are, just lift up the needle and check. Nerede olduğunuzu hissetmek için iğneyi biraz yukarı doğru kaldırın ve kontrol edin. And as you can see, I am not injecting very fast. I'm injecting slowly with a nice flow when I'm injecting. Çok yavaş enjekte ettiğimi görüyorsunuz. And when we are working with a mammalian that just has this like core shell or it's very thixotropic, you have to try and feel the product, how easy it is. Don't go too hard with the thumb. Just make it easy. That's the way why you have to inject slowly, to have the control of the product where it's going. Okay? Ameliyat ürünlerini kullanırken zaten göreceksiniz. Çok yavaş enjekte etmeniz gerekiyor. Çünkü su gibi kaygan bir ürün. Hiçbir şekilde bir güç sarf etmeniz gerekmiyor. Çok daha az miktarlarda ürün kullanmanız yeterli oluyor. And to make this easy for you, I just go inside because this is a moderate line she has. To just have the totally control the depth I am in. I'm putting my finger inside the mouth. Parmağımı ağzının içine yerleştiriyorum çünkü tam olarak hangi derinliğe enjekte ettiğimi kontrol etmek istiyorum. And that makes it more easy for me to control also the fluid of the products. It's much more easier than you have the skin not tight. So this is the last one I do. So I'm controlling where is the length of the needle. Here I didn't put any anesthesia more than the lidocaine that we have. Son enjeksiyona geldim. İlk enjekte etmiş olduğum lidokainden başka bir analjezi kullanmadım. The lidocaine ointment is 20% and %20'lik bir uygulamaydı. And I just put some small of our hyaluronic acid, the serum of 2% of hyaluronic acid without silicone. So it goes very nice into the skin. And now we put the cooling mask on, okay? Silikonsuz %2'lik hyaluronik asit solüsyonumuzu cildine So Sonia is now sürüyoruz. preparing the cold mask. Sonya da şimdi bu soğuk maskeyi hazırlıyor. So I've injected just 0.4 of mammalian 2LT on her Sadece left side. 0.4 mililitrelik amelyum 2 ürününü enjekte ediyorum. And I will not use all of this amount. Ve tamamını da kullanmayacağım aslında bu miktarda. And as you see, she has no bruising. Bakın hiçbir morarma olmadı. And that's, I think, why I am really making it very, 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 very simple. My techniques is not, I just want to inject where I find the folds or where I find Çünkü the benim wrinkles. tekniğim son derece basit, bir nokta atışıyla enjekte ediyorum. Bu yüzden bir morarma veya iz ortaya çıkmıyor. So here you can see the syringe, the small amount that I use is 0.5 Ve bakın şimdi both sides. I mean, 0.5, 0.5. 0.25 her iki tarafa olmak üzere 0.50 miligram toplamda Thank you enjekte. very much. Teşekkür ederim. Alkışlıyorum. Bu ince ve küçük dudaklar yaşla birlikte içeri doğru kıvrılma özelliği gösterir. On that kind of patient with a fine, small, tiny lip, I'm always doing the vermilion border. Bu türden hastalar için her zaman bu vermilion border dediğim bölge üzerinde çalışıyorum. Because I want to lift the red lip Veriyorum up. size. And I'm using a special technique that I will show you now. Ve burada şimdi size göstereceğim özel bir teknik kullanıyorum. I don't think it's nice to have a dark lip.
Çünkü ben böyle ördek dudağı gibi olmasını istemiyorum hastamın dudağının. That's why I'm not using so often a linear technique. O yüzden de lineer tekniği kullanmıyorum. I'm using a fan technique that will lift the lip up. And if you see the profile, it's really round. Çünkü profilden bakıldığında yukarı doğru yuvarlak olarak, yani yuvarlak bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden kaldırma tekniğini You kullanıyorum. need to take a photo with a closed mouth, open and side. O yüzden hastanın resmini önden ağız kapalı, önden ağız açık ve profilden çekmek gerekiyor. When I'm doing a fine small lip, a younger patient or an elder patient, I'm using always a light product. Ben hastanın yaşı fark etmez, küçük ve ince bir dudakla çalışırken her zaman light bir ürün, yani hafif bir ürün And we, you kullanıyorum. know, we have that in our product line. So, I say to the patient, do you want it small, medium or big? Hastaya önce soruyorum, dudağınızın küçük, orta ya da büyük ölçü hangisinin olmasını tercih So I want, ediyorsunuz? if she wants a big lip, if she just have a small lip, I cannot help her. Çok küçük bir dudağı varsa ve büyük dudaklara sahip olmak istiyorsa ona yardımcı olamam. If I have a normal lip, a little bit bigger, I use the expert. Biraz daha büyükse dudakları, o zaman expert kullanabilirim. And I need to inform the patient because this is a preparation that you have to do with all fillers that you are using. It swells. Ve hastayı buna Maybe hazırlamam little, lazım. maybe more. But the patient, if it's prepared and you tell them to do and not to do 2 days after treatment, they will take it. Bütün dudak dolgu augmentasyonlarında mutlaka şişme olur. Ama az ama çok. Bunu hastaya anlatmanız gerekir ve bu şişmenin daha az olması için neler yapması gerektiğini hastaya anlatırsanız o da bunları uygulayacaktır. So look at her profile, and when you're doing a lip augmentation, you need to really planning and look how she looks in her lines, how the lip, the upper lip is. It's not only to look at the front of the patient. You need to document the pictures in front and side because she wants to see the difference. Dudak augmentasyonu yaparken sadece hastanın önden görüntüsünü almak yeterli değil. Yandan görüntüsünü de almanız lazım. Çünkü hasta farkı görmek istiyor yüzünde. I'm asking the patients always if she wants anesthesia, if she's sensitive. But I know that the lip treatment is not nice without anesthesia. Ben hastalarıma her zaman anestezi isteyip istemediklerini sorarım. Ama dudak augmentasyonunun çok da acılı olabileceğini bildiğim için mutlaka bu bölgede anestezi uygulanmasını tavsiye ederim. On her, I will not make the vermilion border. Why? Because she has quite a good open. She has quite a good volume and she has a very sharp vermilion border. So why should I make the vermilion border on her? I don't do that here. I will just work with a red lip. Buradaki periyörel çizgiler üzerinde durmayacağım çünkü zaten çok düzgün bir yapısı var. Sadece üst dudağının biraz daha kıvrımlı ve hacimli olmasını sağlayacağım. When I'm now I will also treat her nasolabial, so I will do the infraorbital block. But when I'm having a patient with just a lip augmentations, I'm not going up to the infraorbital. I'm doing a mucosa injection. I will show you the other side. Orbital bir enjeksiyon da yapıyoruz çünkü nazolabial çizgiler üzerinde de çalışacağım. Eğer bu çizgiler üzerinde çalışmayacak olsaydım böyle bir uygulamaya da gerek kalmayacak. So here I'm doing the mucosa infiltration. Mukoza infiltrasyonumuzu yapıyorum. I have to take my shoes off because I'm too high. Ayakkabılarımı çıkardım çünkü fazla yukarıda sarmıştım. Kusura bakmayın. And I wait, and I take it easy. I let her just be relaxed, and she feels now like she has a big lip. But I show her in the picture, in the mirror, that it's not true. She just feel it. Şimdi hastamız biraz daha rahatladı ve acı çekmeyeceğini biliyor. Sadece dudağı şişmiş gibi bir hisse kapılıyor. Ancak ona aynada gösteriyorum dudağının şişmemiş olduğunu.
And here you can see when I'm doing the mucosa infiltration, I just turn the needle, I don't go out, and I go to the middle, in the center, and then I'm finished. Mukoza infiltrasyonunu yaparken dışarı çekmiyorum sonuna kadar. En orta seviyede ve daha sonra üst seviyeye kadar geliyorum ve tek bir kere de bunu tamamlıyorum. You see, she was very nervous and now she feels okay. Yeah? Oldukça endişeliydi ama şimdi daha iyi hissediyor. Bir de şey sanki yapmadı gibi şaka gibi. Eli çok hafif. She feels much better now. Yeah. Because we have some people, some doctors are saying, if you want to be beautiful, you have to suffer. But this is not mine. So. Bazı doktorlar güzelleşmek istiyorsanız acıya razı olacaksınız diyor ama ben öyle düşünmüyorum. I'm cleaning also the mucosa because I want to show you now what I will do. Mukozayı da temizliyorum çünkü ne yaptığımı tam olarak size göstermek istiyorum. So, here we have two very important points. Burada çok önemli iki nokta var. This one, Burası, I'm going to do two entrance to the needle. Just two. sadece iki uygulama yapacağım. And the planning for me, I will show you now. Önce planlıyorum nasıl bu uygulamayı yapacağımı. I show you before I inject. Enjekte etmeden önce size göstermek istiyorum. What side did I start to inject? Hangi taraftan enjeksiyona başlamıştım? Right. Yes, I was standing here. You're right. So I start with that side. Okay, so I tell the patients to take back her head, help me, okay? Open the mouth. Hastaya bana yardımcı olması için başını geriye itmesini söylüyorum. Ağzınızı açın lütfen. Ve sakin olun, rahat olun. I'm standing on one side, sorry. So what I'm going to do here is that I will go just when I have the mucosa ending, no, the red lip ending into the mucosa. This is the point where I'm going to introduce the needle. Kırmızı dudak çizgisinin mukozayla birleştiği noktaya enjekte edeceğim. And it's here, and I go to go here, Buraya and I going to go here. ve buraya. I will not go out with the needle. I will just turn it. Ve iğneyi hiç dışarı çekmeyeceğim. İğneyi dudak içinde çevirerek, hareket ettirerek enjeksiyonumu tamamlayacağım. I am analyzing where I have the red lips ending to the mucosa. Bakın, kırmızı dudak hattının mukoza hattıyla birleştiği yeri And the patient is belirliyorum. relaxed. I go quite deep. Hastam son derece sakin, oldukça derin bir enjeksiyon bu. And I'm injecting slowly Çok yavaş enjekte while I'm ediyorum. going out. Ve dışa doğru hareket ederken enjekte etmeye devam ediyorum. I'm turning the needle İğneyi çeviriyorum. vertical, Dik olarak çeviriyorum. injecting on my way out, and going laterally. Çekerken enjekte etmeye devam ediyorum ve yatay olarak da hareket ediyorum. This technique makes the lip turn out and lift up. İşte bu teknik dudağın yukarı doğru kalkmasını ve yuvarlak bir kıvrıma sahip And then I go olmasını on sağlıyor. more laterally, and I do the same thing again. Diğerini daha yatay bir şekilde uyguluyorum. Aynı yöntemi uyguluyorum. And then I end with a linear. Ve lineer I never inject. uygulamayla sonlandırıyorum. I never inject more than 0.25 each side. Hiçbir zaman her iki tarafa da 0.25 mililitreden fazla bir enjeksiyon yapmıyorum. And then after the injection, immediately massage. Ve enjeksiyonun hemen ardından Really masaj feel the uyguluyorum. implant. Çünkü implantı hissetmek istiyorum. Can you smile, please? Gülümseyebilir misiniz lütfen? Yeah. Okay. Now she had a little bit lag just here, so I will put a little bit more just here. Sadece şuraya küçük bir dokundurma yapmam gerekiyor. So one more time, and now you can see in the profile
Şimdi how bakın beautiful fosilden ne kadar güzel it turns görünüyor. out. Yukarı doğru nasıl yuvarlak bir kıvrımla You can çıkıyor. also look at her now. You can also look now the difference between the sides. Bakın her iki taraf arasındaki farkı görebilirsiniz şimdi. And the lip is not coming out like a duck. Ve dudak It's just lifting it up beautifully. bir ördek dudağı gibi yukarı doğru, öne doğru gitmiyor. Yukarı doğru hafif bir kıvrım yapıyor. The same, I have this mark, I go up to the meridian border. Burada işaretimi buluyorum. Ve perioral çizgilere doğru Turning my needle and I have my finger here. So I'm not going Hareket over the meridian ediyorum. border. I'm going just 1 millimeter under. ve bu çizginin üstüne geçmeden 1 milimetre altına And you see the patient, enjeksiyonunu yapıyorum. she will come Hasta back again because she has no pain. bana geri gelecek çünkü hiçbir acı hissetmedi. Ask her. Sorun gelecek misiniz bana yine? Yes. And also to analyze a little bit, you have to have a control over how much you inject it, but also when they are laughing after the injection, you can see if you have some irregularity. Enjeksiyon sonrasında hastanızın gülümsemesini isterseniz bu gülümseme sırasında tam bir orantının yakalanıp yakalanmadığını kontrol edebilirsiniz. Now she felt a little bit, I know that. Kısacık bir acı hissetti şimdi, onu ben de fark ettim. So ask her how she feels. Nasıl hissediyorsunuz şimdi? How she feels? Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl hiç acım yok ama uyuşuğum. It doesn't hurt at all, but she feels numb. Huh? She feels numb, but no pain. No pain. En baştaki F1. Arka tarafı kapatır. Okay, the lips is done. Tamam, dudaklar bitti. And now I just inject in. The next patient can come in. Bir sonraki hastamızı rica edebilir miyiz? We put some ice immediately now. Bu işlemin hemen ardından buz koyacağız. Now you see her lips. Okay, we put the cold Bakın mask dudağı. on. Yes, she's ready. Yes. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Thank you very much. Gerçekten muhteşem. It feels great and it didn't hurt at all. Give her clap. Canım. Now it's number 2. So, here we have a young man. So, here we have a young man, and he required to have this corrected. And here we have two different kinds of patients when we are talking about orbital frame, right? We have the patient with lack of fat, dark lines. No, I take her later, okay? I know So what many questions. You know. But maybe you answer to the question Yes. first before we treat Yeah, can I have some water? Mr. Jenna. Jenna, how do you pronounce? The question is, if you were to work on the lower lip with the patient, how would you Very do it? good question. I'm sorry I didn't mention Çok that. güzel bir soru. In the lower lip, I'm Alt not dudakta using this technique. bu tekniği kullanmıyorum. I'm not using this technique. Normally, when I have
a lip, you know, the upper lip is normally very much bigger than the lower Üst lip. dudak normalde alt dudaktan daha büyük olur zaten. And of course, you have to see the patient and making the planning, but Tabii hastalığı iyi görüp onun üzerinde doğru planlamayı yapmış olmak gerekir. what I've seen, there's always a decreasing in the center part. Normally. Orta noktada her zaman bir azalma, bir küçülme olduğunu görürüm. So what I'm doing when I have a lower lip, who wants also the lower lip, that I'm starting always to make the vermilion border just below the 2 points. Bu alt dudak üzerinde çalışacak isem, bakın şu noktaların hemen altında çalışmaya başlıyorum. And then I'm injecting with the points of the 2 points that I was marking, going down and making into the lip a linear infiltration. Bu perioral çizgileri işaretledikten sonra lineer bir infiltrasyon yapıyorum. And if she wants, or he, because also the men wants, I do the same thing on the lower lip. I make not the vermilion border here because I want the lip to go, the flute, I want it out, and that helps you to make it a little bit more out if you make the vermilion border and then implant in the red lip. Tam dudak çizgisinden yapmıyorum implantasyonu çünkü hafif dışa doğru çıkık ama kıvrımlı bir çıkıntı olmasını istiyorum alt dudakta da. So the vermilion border, the lower lip, I'm using a linear technique, Yani, no puncture or lifting. Alt dudakta lineer teknik kullanıyorum, kaldırma tekniğini kullanmıyorum. So thank you for the question. Teşekkür ederim soru için. If I have a sensitive patient, I'm ready to block here, and I want the patients not to feel because the lips are very sensitive. Right. Okay. We were talking about the orbital frame. Dr. Kreiner showed you one of the pictures, and that patient didn't have any bags. Orbital frame resmini size göstermişti biraz önce slaytımızda. Orada ama göz altında torbalar yoktu. This man has lack of fat. Bu hastamızın yüzünde yağ eksikliği var. He has also very pronounced cheekbones. Ve bu kemikleri, elmacık kemikleri çok It's going like that. net bir şekilde görünüyor. Çok çıkık. No, I want alcohol. So, I will show you today, because if you look at him in the profile, if I'm just injecting in this part, it will not be enough. So I have to do 2 incisions with my needle. And what I'm doing, I will mark, and if I have a patient with bag, Eğer can göz show altı you later torbası olan my bir patient. hasta olsaydı, bunu size birazdan gösterebilirim. I need to do this checkup to know where I have to inject. Tam olarak enjeksiyonu nerede yapacağımı belirlemek için bir So doing that, I can see çizgi exactly koymam where I have gerekecek to ve go. tam olarak nereye geldiğimi görmek için bu çizgiyi belirliyorum. So I'm not injecting in the fat. Çünkü Okay. Buradaki yağ enjeksiyon yapmak istemiyorum. So here I need to go, I'm not going deep, I'm not going under the muscle. I show you quite superficial. Derine girmiyorum. Yani kas altına enjeksiyon yapmıyorum. Son derece süperfasyal bir uygulama yapıyorum. I'm also looking where is the orbital frame so I can make that, so I don't go over that, alright? So here I will now make 2 lidocaine drops. Şimdi 2 damla lidocaine buraya enjekte edeceğim. One is here, I have to start, Bir tanesi buraya. I have to start to go with a sharp needle right there. Keskin bir iğneyle Because I cannot bunu yapıyorum. arrive with all the cannula to the end of the orbital. I cannot do that. I cannot do that. Çünkü ben bu orbitalin sonuna kadar kanülü sokamam buraya. So
I using 1 ml because it's more nice to work with a smaller amount when you're in this area. 1 mililitre sadece enjekte edeceğim. Bu bölgede çok daha küçük enjeksiyonlar yapılmasına uygun buluyorum. So here I will use the 27 gauge. The 27 gauge cannula, not 22. And I show you now. This is the Amalian LT smooth line. That means 8 milligram of monophasic 8 uric acid. miligram monofazik hyaluronik asit uygulaması yapacağız. And you can see it's a blend cannula. Bakın esnek bir kanülümüz var. So, if you do this preparation with the thumb, where are the bags, where do we have inject, it's quite easy, really. So, Bu enjeksiyonu yapmadan önce gerekli işaretlemeleri yaparsanız gözaltı torbaları ve buradaki kemik çizgisini net bir şekilde belirlerseniz çok daha rahat çalışırsınız. I'm stretching the skin. I'm going Geriyorum directly to this point. ve doğrudan bu noktaya Don't be afraid. gidiyorum. Korkmayın. Look at him, he's relaxed. Bakın son derece sakin hastam. Bir acı hissetmiyor. I'm feeling with my finger where I have the end of the cannula. Here I'm starting to inject. Kanülün ucunu hissedebiliyorum burada ve enjekte etmeye başlıyorum. Depending how much I have to, it's very individual, but I never inject more than 0.5 inside. Ben bu bir tarafa hiçbir zaman 0,5 mililitreden fazla enjeksiyon yapmıyorum. Injecting in a nice flow. I have to go back because here I see Yavaş ve hafif bir and I feel, hareketle enjekte you see ediyorum. she doesn't feel so much. Çok hafif bir acı belki hissediyor. Okay, that was the lateral Miligram part. monofazik çapraz bağlı Sharp needle. ürün. And directly after, I'm Hemen trying to uygulamanın ardından feel nicely the implant. bastırarak implantı yerleştiriyorum. And before I go in with the needle, I try to see if I have any visible vessels, of course. So what can happen is İğneye that giriş yapmadan önce burada yüzeyde bir damar olup olmadığını kontrol ediyorum. that can happen is that they can have some little small bleedings where I put the needle, the sharp needle. Okay. Çok çok küçük belki kanamalar olabilir. Keskin sivri uçlu iğneyle giriş yaptığım yerlerde. Okay, look here now. Now I'm on the bone. Şimdi I go bakın back ben tam kemiğin üzerindeyim. Geriye doğru gidiyorum and I'm injecting. ve enjekte I'm ediyorum. feeling with my thumb exactly. Baş parmağımla I tell you something, Enjeksiyonu there is hissediyorum. no risk of bleeding with this cannula. bu kanülü kullanarak hiçbir şekilde bir kanama riski yok. Çünkü sivri değil. Okay, we are done. How much? Thank you. 0.2. 0,2 Immediately after, mililitrelik bir I make enjeksiyon yaptım. Hemen ardından the massage. masaj Immediately after. uyguluyorum. And I tell you, it's don't push it up. Just Yukarı push doğru it down on the body. Masaj yapmayın. Burada kemiğe doğru yani aşağıya doğru hafifçe masaj yapın. And you can see, I will show you after, but he has more volume here. Bakın burada daha çok hacim It's a var. little bit, you can see a little bit of the implant, but with the massage, and this so smooth the products, it will go very nicely on his place. Okay? Bu implantın tam olarak yerine yerleştiğinde gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip olacağını görebiliyorum.
So the same thing here. Aynı uygulamayı bu tarafa da yapıyorum. Lidocaine. And of course, before I do this, I have put our lidocaine ointment for 30 minutes. Or you don't need so much time with that because it's very strong. EMRA is 5, and this is much more stronger. Bizim kullandığımız krem Emra'dan çok daha kuvvetli olduğu için daha kısa bir süre beklemek yeterli oluyor bu bölgenin uyuşturulması için. So, next side, I just have to take a little bit more of my alcohol. And here I go. Lift. Bu tarafa da kaldırıyorum. Look now how easy. If you have a problem to get in with the cannula, just do this a little bit. Kanülü buraya yerleştirme konusunda bir sorun yaşarsanız şöyle yukarı doğru germeniz gerekir. Feel the cannula. Kanülüyü hissedin. And go on the lateral part nicely, because otherwise Lateral olarak, yatay olarak son derece yavaş bir enjeksiyon yapmak gerekiyor. no, the needle. Go inside with a sharp needle the direction where you're going. Don't go too deep, okay? Çok derine girmeyin bu iğneyle. So, here you see, I know exactly where I am, and I'm injecting. Tam olarak nerede olduğumu hissediyorum. The new product, please. It was my fault. I didn't put the cannula, the syringe on very tight. It was my fault. Şırıngayı yeterince sıkı yerleştirememişim. O yüzden yeni bir ürün açıyorum. Sorry, Dr. Kreiner, I have to open a new one. Don't worry. So, it's very important to really put it fat, very strong, okay? And now we go on. Next step I'm going to do is the bridge of the nose. Bir sonraki And adımda then an LT. burun üzerinde biraz çalışacağım. Altitude. It's very swelling. Oh, we take a million 3. Let's go. No, it's well. Altitude. Okay. So 0.2 each side. Her iki tarafa da 0.2 mililitrelik uygulama oldu. I believe that all the steps that we are doing, the anesthesia, the planning, the massage immediately afterwards, is very important. Buradaki bütün adımlar çok önemli. Yaptığımız planlama, anestezi, enjeksiyon tekniğimiz, bunların hepsinin önemli bir rolü var. You don't feel bad? İyi misiniz beyefendi? Okay. You're a little bit white, I see, so I take it down like that. I saw the color of him. He was a little bit. Biraz beyaz göründü rengi bana hastanın, o yüzden ayaklarını yukarı kaldırdım. Take it easy, okay? And the thing is that now he had. Did you have a nose operation before? Daha önce burun ameliyatı geçirdiniz mi? And if you see his profile, now he's laying down, but he has a little bit of dropping tip. Burun ucu hafif aşağı doğru So düşük. with an injection of the nose, you can make the tip goes a little bit up. Burun Yes. ucuna yapılacak bir enjeksiyon ile biraz yukarı kaldırılmasını sağlayabiliriz. So, it's very important to know the anatomy of the nose, of course, the cartilage, where they are going, where the bone of the nose is starting and ending. And here it's very important to aspirate
not going to a vessel, because then you have to have quite a lot of problems. Burada burun kemiği ve kıkırdan başlama ve bitiş noktalarını çok iyi belirlemek gerek. Ve tabii hiçbir şekilde bir sinir ya da damara tahribatta bulunmak istemiyoruz. O yüzden aspirasyon önemli. So here I have the cartilage going also from a little bit more like that. Here I have the You don't see anything. you don't see? Yes. No, you don't see anything. Lifting up shortly. Sediye çevirseniz şöyle yardım etsin. Şöyle iyi mi? Sediye şöyle çevirseniz. Hasta üstüne And what he wants is to have a little bit more volume here, so I try to make it have the nose coming a little bit up. Biraz daha You see, burun it's a little ucunu bit like a kaldırmak hook. istiyorum. O yüzden burun kemiği ve kıkırdağın bitiş başlangıç noktalarını işaretliyorum. Okay. So here I go because I know that he had some emla, and the plan is to put it the implant here. İmplantı tam buraya yerleştirmeyi planlıyorum. Okay. Can I have some alcohol, please? Sediye yan çevirsin. So I clean the skin. Burada cildi temizliyorum. I put anesthesia Anestezi uygulayacağım tabii. because it's quite sensitive, the nose. Çünkü burun bölgesi oldukça hassas bir bölge. And the mammalian 2 and 2 cheese. Ameliyatın 2 LT ürününü kullanacağız. Sediye yan alsın. I will take the cannula here. I will take 16 miligram monoklozin uygulama. Where's the gold can? Where's O oynamıyor diyor. Kamerayı istediğiniz. Marie, is it okay if they come around and watch this? İsterseniz bu tarafa buraya gelip izleyebilirsiniz. Başına gelebilirsiniz. Ama kamera çekiyor. Çok şey olur. Sediye Bu yan tarafa çevirsin. doğru. Hayır, başını şöyle çevirsin. Yandan görmek önemli. O dönmez tekerlek almış. Yani görüntü televizyona veremem kameracı. Bunların hepsi de CD olarak dağıtılacak. Ama sorun 90 derece laterali önemli. Yandan görmek yani. Bize değil, Kamerayı şey yapalım. Kamerayı da Buradan bir şey yapmıyor. 2 dakika kalsın. Bir böyle Bu biraz önemli yan mi? kalabilir. Çünkü diğerlerini biliyorum. Hiç bilmiyorum. Hayır, diğer türlü. Diğer tarafa. Başı bu tarafa. Ama kamera öyle. Böyle geliyor. Bence başı yine böyle şu şekilde olmalı. Demin yaptığınız. Evet. Siz sol tarafını mı görmek istiyorsunuz, sağ tarafını mı? Biz yandan burunu görmek istiyoruz. Şey, Buradan bir yandan uzak böyle gelecek. Okey, tamam. Biraz daha. Buradan göreceğiz. Götür bakalım. Bak bakayım ben çekecek misin Bir kamerayı? saniye. Önemli olan mor yandan. Biraz daha şöyle tutabilir Biraz daha misiniz? Evet, şimdi çok iyi oldu. Evet. So I bend the needle a little bit like that, İğneyi bu şekilde biraz eğik pozisyonda tutuyorum. and I check is okay, no pain there. Hastanın bir acı hissetmediğini kontrol ediyorum. Now I have the point of the needle, and I will aspirate. Şimdi aspire edeceğim. And I don't do anything here more than injecting. Sadece enjekte ediyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Not moving, just Hareket injecting. ettirmiyorum. Sadece enjekte ediyorum. Aspirating again.
Yine aspire ediyorum. I prefer to work in 2 steps, not to put too much. 2 adımda bu uygulamayı yapıyorum. Gereğinden fazla bir Now you can enjeksiyon see it yapmak start istemiyorum. to lift up now very Bakın nicely. biraz kalkmaya başladı burnun ucu. If I change the needle, if I go a little bit like that, I have to aspirate again. İğnenin açısını değiştirecek olursam yeniden aspire etmem gerekir. I don't inject more than 0.2. 0.2 miligramdan daha fazla bir enjeksiyon yapmıyorum zaten. Okay. Very nice. Evet, çok güzel bir sonuç elde ettim. I prefer, because I know the product, I know 0.2 is quite a lot, so I don't want to overcorrect it. Ben bu miktarı tercih ediyorum çünkü ürünü çok iyi tanıyorum. Gereğinden fazla bir düzeltme yapmak istemiyorum. Very nice, look at him. More, Evet, çok güzel oldu. you know, more like round, not so the tip goes down. So this is perfect. Burnun ucu aşağı doğru Yes. düşük değil şimdi. You were very good. Çok iyi bir hastaydınız. Teşekkür ediyoruz. You were perfect. So, okay, now we do a zigamo again. And then we have the last patient. Bundan sonra bir sonraki hastamız Shall we olabilir. do, I think maybe this is enough for him. Yeterli bence I beyefendi think it's enough for üstünde. him. Yeter. I want them to go back to work. Çünkü yarın işe gidecekler. Yarın değil, belki buradan kalkar kalkmaz işe gidecekler. You used ammonium 2 LT, right? In the last one. Evet, ammonium 2 LT. Okay, so now we have, can you come more up? Because I Biraz daha yukarı kalkabilir misiniz lütfen? Teşekkürler. here. Biraz daha dik konuma gelmesi gerek. Biraz daha yukarı. Okay, here we have a patient with bags. Bu hastamızda gözaltı torbaları var. She's also have some, if you look at her, I will show you now what I mean. She has both bags, and this is a little bit tricky. Because if you look at her, do you see her? I cannot help her with the fat here. Bakın bu biraz zor I bir cannot vaka. do that. Çünkü torbalar var, bir de burada yağ birikimleri var. I Yağ can, torbaları var. I can help her with the dark lines, Bu morluklar but this ve bir she şeyler needs yapabilirim. surgery because this is the fat, jello fat. It comes from the compartments. The compartments under the muscles are in the lower lid jello, and it has come up. So this, I cannot take away that. Ama bu yağ birikimi torbacıkların ameliyatla alınması lazım. O konuda hiçbir şey yapamam. And her dark lines, it's also pigmentation, so I cannot take that away, but it will be much more better because the dark lines is coming because she has no fat and the vessels and arteria are coming too close to the skin, so it looks blue or black or Buradaki dark. morarma yani gözaltı halkaları bu bölgede yeteri kadar yağ bulunmaması sebebiyle damarların daha çok yüzeye yaklaştığı için bu renk ölü rengi bürünüyor. And you see the difference from this is like anesthesia, 1 ml.
Smooth line. Change needle. 8 mililitre monofazlı çapraz, monofazik çapraz bağlı ürün kullanacağız. I put in anesthesia. Anestezi uyguluyorum. And blend cannula. Where is it? Oh, this is Meküt uçlu bir kanül kullanacağım. I'm using the 27 gauge blend cannula. Soap, please. 2 injections, incisions. 1. Sonia. Bu biraz önce izlemiş olduğumuz uygulamaların video And here kayıtları da you var. stretch Yani the arzu skin and ederseniz you daha go sonra straight forward. deneyebiliriz. Okay. Here I am now. I have control just under where Kontrol ediyorum. I put the foot anesthesia. And I Anestezi feel uyguladığım bölgenin hemen altına kanülü yerleştiriyorum. preparing Almanian LT2 for the nasolabial. Ameliyatın LT2 nazolabial And to check where you are, just lift up a little bit in the cannula. kanülü biraz yukarı doğru hareket ettirebilirsiniz. On her, I will inject a little bit more. Bu hastamıza biraz daha fazla And it's enjeksiyon very important that yapacağım. you make it a nice flow, not punch like drops, because then they will have a liberty. They will not have a Ancak damlalar şeklinde bir enjeksiyon değil de kesintisiz ve çok yavaş bir enjeksiyon yapmanız gerekir. Aksi takdirde tam dağılım ve eşit dağılım sağlanamaz. stretching to see where can I have some. Okay. Cildi geriyorum tam olarak giriş yapacağım yeri belirlemek için. Going into the bone and back. You see where I am? Kemiğe doğru ve geriye doğru hareket ettiriyorum. Parmağımla kontrol ediyorum nerede olduğumu. And this you can do on patient with dark lines and patient with bags. But you need to do the check with the eyelid. So you are not injecting in the bags because they will have. Bunu gözaltı halkaları ve gözaltı torbası olan hastalara uygulayabilirsiniz. Ancak uygulamadan önce çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor nereye enjekte edeceğinizi. Çünkü gözaltı torbasının içine enjekte etmek istemiyoruz. Cold pack, please. Next time. How much did you inject? 0.3. 0.3 üçlük bir enjeksiyon oldu. Stretch the skin and look. 2 bubbles. I have been lucky today. I have no bruising. Not yet. Daha hiç morarma olmadı. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Henüz diyeyim. You don't need to go under the muscle. With a mammalian, you will Kas altına see girmenize gerek yok. Amelia'nın ürünleriyle bakın you will see how smooth it is. The nice distribution in the tissue son is derece wonderful. yumuşak, su gibi akışkan bir ürün olduğu Sonia, için please. kesintisiz ve I don't yavaş feel. bir I mean, with other products, I have more problems with bumps and noodles. Başka I don't ürünlerde have it here. kabarıklıklar
olduğunuz zaman, kabarcıklar olduğunu zaman zaman görüyordum. Of course, it's also a matter of how the injections technique is, because if before you have really control of the flu with the filler, you need to inject very slowly, so you really have the control injecting out. Amelyan ürünleriyle böyle bir sorun hiç yaşamadım. Ancak tabii enjeksiyon tekniği de çok You can önemli. see here with a small Çok massage. kaygan ve akışkan bir ürün olduğu için son derece yavaş ve kesintisiz hareketlerle enjekte etmek gerekiyor. I'm lifting up. Yukarı doğru hafifçe kaldırıyorum. Stretching Yine dizde giriyorum and going in. ve içe giriyorum. Chigururu. And I'm going with a nice flow. And here I injected Yavaşça ve kesintisiz bir 0.4 akış on the şeklinde right side. enjekte ediyorum. 0.4 Okay. bir enjeksiyon. So I'm a little bit late, but I'm sorry. Is it okay? No problem at all. Is it okay for you? Çok geç kaldık. So, nasıl ediyor özür diliyorum. Excuse me. Nasıl ediyor? Nazar özel bir uygulamamı kaldı. Nasıl ediyor? Okay. Yes. Emilia 2. She had an anesthesia. She had a cream for quite a long time. I will do something now. Anestezi kremi süreli bayağı süre geçti. O yüzden For me, I want her to sit up more like this. başka bir uygulama So I yapacağım. have her more in an upright position, right? Bu uygulamada hastanın daha dik bir konumda oturmasını istiyorum. İyi misiniz So we hanımefendi? try now without the block. Önce başka bir anestezi olmaksızın uygulamayı deneyelim. When you are injecting an nasolabial fold, it's Nazolabial çizgilerde very enjeksiyon important yaparken to go 1 millimeter inside the fold. katın 1 milimetre Because if içine you're going directly in the line, çünkü tam with the çizgiye mimic, when she's smiling, she will push the implant up. gülümsediğinde bu implant yukarı doğru hareket So edecek. always make it a little bit inside. O yüzden çok az da olsa 1 milimetre de olsa daha içe doğru bir enjeksiyon yapılmalıdır. Emilia 2 LT. And this area is quite sensitive, and now I didn't do the infraorbital block on her. Amelyan 2 LT kullanıyorum. İnfraorbital bölgeyi oluşturmadım. Anestezi uygulamadım. Çok yavaş If you have a enjekte very deep ediyorum. fold, I'm Çok always doing the triangle. derin bir çizgiyle karşı karşıyaysanız o zaman burada üçgen şeklinde bir uygulama yapmak gerekir. She feels a little bit, but I think she's okay. Biraz hissediyorsunuz ama çok kötü değil galiba, değil mi? Planning the incision and going a little bit inside. Biraz içe doğru enjekte ediyorum. The only area where you need to aspirate is just at the angle of the nose. Aspire etmeniz gereken tek yer burnun açısı. And she's quite, I didn't need to do an anesthesia on her. She's quite alright. Bu hastamızın ağrı eşiği daha yüksek bir anestezi uygulama gereği duymadım. Ve çok da cesur aslında. And now we are going to, not the fold, now we are going to the line. And that's a little bit different. So I need to go in the line here, because this is not a fold. This is a line. Bakın bu bir kat değil, bir çizgi. O yüzden tam çizginin üzerine enjekte etmem gerekiyor. Tam çizgiye enjekte etmem So there gerekiyor. I go into the line. This is different. Bu farklı bir uygulama. And then, look here. She had quite a little bit of depressing here, the depressor muscle. And the first thing I do when I do the marionette fold, not line, I'm always lifting up before. Marionet And I katlarında take a point to çizgileri the air, belirliyorum. middle of the air, Katlarında
So it's not, the syringe is not like that. It's a little bit upwards. Biraz daha dışa doğru şırıngayı hareket ettiriyorum. I'm just going under the vermilion border. This is the first step I do. You are very good, okay? İyisiniz değil mi? And I am, first thing I always do is that I'm lifting up the angle İlk of the yaptığım mouth. şey her zaman ağzın açısını biraz yukarı doğru kaldırmak. So I want it to be more horizontal, okay? Böylelikle daha yatay bir görüntü elde etmiş oluyorum. So here you see, I lift it up. Then when I lift it up, I go to the next step. Yukarı doğru And kaldırdıktan I just want to sonra make bir sonraki adıma this geçiyorum. 1 millimeter of difference of level of the skin. I'm just injecting there, nothing more. Sadece 1 milimetre altına, içine doğru daha doğrusu enjekte ediyorum. Başka bir şey değil. Ağzınızı açar mısınız lütfen? Immediately make the product, just press it a little bit. This is a little bit painful, so make it a little bit easy, okay? Buraya hafif bastırabilirsiniz çünkü bir miktar ağrı hisseder hasta. Şöyle biraz daha enjekte etmen lazım. So, nasolabial fold plus Nazolabial katlar marionette fold ve marionette 0.5. katları 0.5'lik bir uygulama yaptım. You see what I mean? Line, fold. Çizgi ve kat arasındaki farkı görüyorsunuz. If you make an anesthesia and you have some volume of the anesthesia, because some of the doctors saying that if I put the anesthesia, I don't see the fold. You just press like that, and you have. Bazı doktorlar anestezi uyguladığında katları göremiyorum diyebilir. Ancak bu noktaya baskı uyguladığınızda o katları yeniden görebilirsiniz. Forget. And you see, I'm checking the level. Bakın tam It's very seviyesini important kontrol before you ediyorum. start to use a product Başlamadan that you know. önce bildiğiniz bir ürünü kullanmak son derece önemli. Of course, looking at the skin quality, Tabii cilt kalitesi önemli. because nasolabial fold can be, you know, when I have a very deep fold, Çünkü nazolabial bölgede çok derin katlar olabilir. I'm always using a Median 3 expert. Ben her zaman Amel'in 3 expert ürününü kullanıyorum burada. But very small volume. Ama çok çok düşük bir hacimde. Üçte biri kadar az bir hacimde kullanıyorum. Angle, this, stretching the skin. Bakın bu şekilde bir Just açı go under the veriyorum. vermilion border. And now you see how nice the angle goes immediately up. You see that? Ve She's açının smiling. bakın nasıl hemen yukarı kalktığını görebilirsiniz. And then I change. Hastamız gülümsediğinde yukarı doğru bir hareket oluyor. And if you see, none of my patients has bruising or bleeding. Ve bakın hastalarımın hiçbirinde kanama olmadı, morarma olmadı. Complex. I make it simple. Just go in and Çünkü inject. son derece basit bir And then, yöntem uyguluyorum. when you're doing the nasolabial, look at the massage technique I have. I put it Nazolabial inwards. bölgede bakın I'm not masaj pressing like yaparken that or pressing up. yukarı I veya put the implant into. aşağı doğru değil, içe doğru bastırarak masaj yapıyorum. Thank you. Çok teşekkür ediyorum Sancar. Başından önce buraya geldiğimde kendisini tedavi etmiştim. And she had complaining about this side a little bit more bigger than that side. Hastamız yüzünün bir tarafının diğerine göre daha hacimli olduğunu söylüyor. And I agree. Ben de aynı fikirdeyim onunla. So I will just put a small amount of the product, not too much, and I will put here about 0.4 or 3. 0.3 veya 0.4 bir uygulama yapacağım. Çok What az she bir. mean? Evet, hak veriyorum hastamıza. Bir yanı biraz daha hacimli olmuş. Oraya bir uygulama yapmayacağız. What did she say? I didn't- Oraya uygulama yapılmayacak değil mi hanımefendi tuttuğumuz yere? Evet, o tarafa diğer tarafa. So
She also wants an azulejado fold that I don't see it so much because it's more. What do you say? Nazolabial katın da tedavisini istemişti hastamız. Close your mouth. Ağzınızı kapatabilir misiniz lütfen? İyi misiniz? I always go on the other side when I'm doing the block because it's much easier for me to find the nerve instead of going standing on the same side. Siniri daha kolay bulabilmek için ters yönden uygulama yapıyorum ben. 1.5 inside. How long is Her iki tarafa da 1.5'lik bir uygulama yaptım. And here I will use the cannula 22 gauge like we did 22 before. kanülü kullanacağım. Daha önce yaptığımız gibi. Okay, and I know now what I have to do. I can see it immediately. It's this one. She has very good bone structure. I don't need to do that. I didn't do that. I did just the zygomol, okay? Çok düzgün bir kemik yapısı var. Onunla ilgili bir şey yapmıyoruz. Sadece zigamol bölgesinde ufak bir işlem yapacağız. Go very, also direct. Nokta atışı şeklinde yapıyorum yine girişini. And this I know exactly how it feels because it's a little bit of burning feeling. Yeah, I Hafif know. bir So make yanma it easy. hissi duyuyor. Don't go too strong. Just Çok güçlü, sert hareketler yapmayın. Yavaş yavaş, ağır ağır enjekte edin. make it slowly. So, I'm sorry. Now it's much better. Evet, şimdi çok daha iyi bir görüntü var. Then I take the cannula out. If you want to make the nasolabial, but this is not the case because she has not a fold. She has a line more than a fold. So I'm not using the cannula. If I have a very deep fold, I can just turn the needle and go down and inject. Olmuş olsaydı, Because it's quite difficult to go on the epidermis with the aşağı cannula. doğru enjekte edebilirdim. Ancak SharePoint 3. üst epidermis katmanlarını bu kanül kullanılarak enjekte etmek oldukça zor. Yeah. And I prefer to not use the cannula if I do in the lip augmentation because I don't have the right feeling where I am. Ve dudak augmentasyonlarında bunu Okay, here you can kullanmıyorum. see the fold is not there so much. It's the line. Bakın artık bu bir çizgi, bir But I'm kas going to değil. make. And you see how fast I go in with the needle. Ne kadar hızlı giriş yaptığını görüyorsunuz iğneyle. I'm not making too much here. I'm concentrating. Dry girls, please. If I have this, I just wait a little bit and push it like this. Go on the other side. Biraz bekliyorum ve hafif bastırarak. Wait, don't go forward. Just let it be, and then. Do you have any questions? Sorusu olan var mı?
The line here are not so much as the other side. If you can see here, it's much less. And what I've also been seeing with the Malian, I don't have the blue lines that I had with, I don't say the name now of the product, but with the product I use a lot, I had blue lines. If I did with any defined lines, more superficial. You can see here, çizgilerde mavi here the lines are bir more. çizgi ortaya çıkıyordu. Amelia'nın ürünlerinde böyle bir şeyle asla karşılaşmadım. İsmini söylemek istemiyorum daha önce kullandığım ürünün ama mavi çizgi çok sık rastladığım bir yan üründe. So, with the Zigamo and the NASA label, fold or line, Zigamo ve hazırlanan çizgiler ya da katlar